İnsan bazen hayatında aldığı tek bir kararla kaderini değiştirebilir. Bu karar sadece kendisinin değil, ailesinin hatta bir milletin kaderini bile değiştirebilir. Bu hikaye binlerce kilometre doğuda başladı. Peki Türkler gerçekten nereden geldi ve Anadolu'ya nasıl ulaştı? Bugünkü Moğolistan ve Orta Asya bozkırları, Türk adının devlet olarak ilk kez kullanıldığı yerdi. Göktürkler. 6. yüzyılda kurulan Göktürk Kağanlığı, Türk adını taşıyan ilk siyasi yapıydı. Orhun yazıtlarında da Türk milleti ifadesi açıkça geçer. Bu dönem kimliğin doğuşuydu. Ama Anadolu'ya geliş burada başlamadı. Asıl büyük hareket Oğuzlarla başladı. 9. ve 10. yüzyıllarda Oğuz boyları Orta Asya'nın batısına doğru ilerlemeye başladı. Orta Asya bozkırları. Sert iklimi, sınırlı otlakları ve sürekli değişen güç dengeleriyle göçebe toplumları hareket etmeye zorluyordu. Kuraklık, nüfus artışı ve yeni otlak arayışı, Türk boylarının yavaş yavaş batıya doğru ilerlemesine neden oldu. Sırderya çevresi, Aral Gölü hattı. İşte Oğuz boylarının yoğunlaştığı bölge burasıydı. Bu topraklarda Oğuz Yapgu Devleti vardı ve Selçuklu ailesi de işte bu Oğuz boylarından çıktı. Selçuk Bey ve torunları tarihin yönünü değiştirecek ilk büyük adımı burada attı. Orta Asya'dan İran'a doğru. Bu hareket zamanla Selçuklu ailesini büyük bir devlete dönüştürdü. Tuğrul Bey ile devlet kuruldu. Alparslan döneminde ise Selçuklular Bizans sınırına kadar ulaştı. Merv, Nişabur, Horasan. Bu hareket kesin tarihli bir süreçtir. Büyük Selçuklu Devleti 11. yüzyılda İran merkezli olarak kuruldu. Ama Anadolu hala Bizans toprağıydı. Kırılma noktası 1071. Malazgirt, Sultan Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i mağlup etti. Bu savaş Anadolu'nun kapılarını açtı. Ama şunu netleştirelim. Malazgirt bir fetih değil, bir kapı aralanmasıydı. Asıl değişim sonrasında yaşandı. Türkmen boyları dalga dalga Anadolu'ya akmaya başladı. Bu kesin tarihli göç hareketidir. Erzurum, Erzincan, Sivas, Ankara hattı. Selçuklu hakimiyeti Anadolu'da yeni bir devlet doğurdu. Tarihte bu devlet Anadolu Selçukluları olarak bilinir. Ancak merkezi yapı zamanla zayıfladı. 13. yüzyılda Moğollar Anadolu'ya ulaştı. Selçuklu düzeni sarsılmaya başladı ve sınır bölgeleri yani uçlar yeniden hareketlendi. Bizans sınır hattı. İşte burada küçük Türkmen beylikleri oluşmaya başladı. Türkmen boyları Anadolu'ya yerleşirken bu boyların çoğu Oğuz Türklerine bağlıydı. Oğuzlar kendi içinde 24 boya ayrılıyordu ve bu boylardan biri Kayı boyuydu. Bu noktada bir şeyi ayırmamız gerekiyor. Kesin tarih ile rivayet. Kayı boyunun Orta Asya'dan Anadolu'ya geliş rotası hakkında farklı rivayetler vardır. Bazı kaynaklar Ahlat hattını işaret eder, bazıları da daha kuzey rotalarını. Ama kesin olan şudur. 13. yüzyılın sonunda Kayı boyu Batı Anadolu uç bölgesindeydi. Söğüt ve Domaniç çevresi. Bu bölge bir sınır hattıydı. Bizans köyleriyle iç içe. Sürekli küçük çatışmaların yaşandığı bir alan. Yani Osmanlı'nın ortaya çıktığı yer, rastgele seçilmiş bir nokta değildi. Yüzyıllık bir göçün son durağıydı. Orta Asya'dan başlayan hareket, İran üzerinden Anadolu'ya, doğudan batıya doğru ilerlemişti. Ve bu ilerleyiş sadece askeri değildi. Her göç dalgası beraberinde kültür getirdi. Dil ve teşkilat aynı zamanda bozkır disiplini getirdi. Türklerin Anadolu'ya gelişi bir anda oluşum değildi. Yaklaşık 300 yıllık bir sürecin sonucuydu. Göktürk kimliği, Oğuz hareketi, Selçuklu devleti, Malazgirt kırılması, Türkmen yerleşimleri ve uç beylikleri. Bütün bu katmanlar üst üste geldi. Ve en batıda küçük bir uç beyliği doğdu. Osmanlı. Sonuç olarak Türkler Anadolu'ya bir savaşla gelmedi. Dalga dalga, yavaş yavaş, coğrafya değiştirerek geldiler. Ve Söğüt bu uzun yolculuğun son halkası oldu.
Osmanlı'nın hikayesi burada başladı. Ama o hikayenin kökleri Orta Asya bozkırlarına dayanıyordu. Bu sadece bir göç hikayesi değil, bir medeniyetin yer değiştirme hikayesiydi. Bütün sürecin nasıl geliştiğini merak ediyorsanız, kanaldaki Oba'dan Cihan'a serisine göz atabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.